Deposit photos. Bakın, bugünkü konumuz ile alakalı bir şey söylemem gerekecek. Bu bir duygu. Bu duygu çok önemli bir duygu. Adı masumiyet. Yaşadıkların veya yaptıklarınla alakalı değil. Tamamen kafanda taşıdıklarınla alakalı bir duygu. Bazen seni ölümden bile kurtarabilir. Veya altından kalkamayacağın haltlar işlersen, bu sihirli kelime bir zeytinyağı gibi üste çıkabilirsin. Benim çok sevdiğim bir filozofun bir sözü var. Size dünkü dağıttığım kağıtlarda yazıyordu. Bakalım kim hatırlatacak o sözü. Kimse parmak kaldırmayınca o zaman ben de listeden seçerim. Doğukan. Kalk bakalım ayağa Doğukan. Neydi o söz? Doğukan cevap vermez. Son 10 saniye Doğukan. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Doğukan'ı düşük nottan kurtaracak olan yok mu? Evet Fulya sendeyiz. Felaketimde bana güç veren masumiyetimdir diye okunuyor olması lazım. Evet Fulya, Doğukan'ı kurtardı. Hep böyle birbirinizi kollayın. Sadece siz değil tüm sınıf. Onlara söylüyorum. Siz anlayın. Bu kadar sıcakta beklemek zorunda mıyız diye sordu. Olayın ciddiyetini bilmeyen küçük Arif. Teyzesi Damla gülümseyerek senin canın mı sıkkın? Gel şuraya. Bölgede otur, telefonda oyun oyna biraz. Ağacın altında gölgede bulunan banklarda oturup oyun açtı. Damla geri dönerken bir sigara yakar. Annesiyle ablası ve eniştesinin bahtsızlığından bahsetmeye başlarlar. Ya da acaba bu sefer atanabilecekler miydi? Artık bu sefer de atanamadılarsa bir iş bulmak lazım. Arif'e hep biz mi bakacağız? Haklısın vallahi. Bizim Hayri abinin oğlunun şirketi iyi bir parayla çalışabilir aslında. Olabilir. Damla sigarasından bir duman daha çeker. Arif o sırada teyzesinin yanına gelir. Teyze, Damla'nın telefonu çalmaktadır. Arayan kişi nişanlısı Timur'dur. Alo, iyi sen nasılsın? Ver bakalım. Ciddi misin? Süper bir haber bu. Tamam biz yola doğru çıkalım mı şimdi? Tamam biz evde buluşuruz o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Damla telefonu çantasına koyarken annesi Vildan heyecanlı bir şekilde kızı Damla'ya bakar. Damla kafasını salladı. Vildan Hanım derin bir oh çekti. Hadi gidelim artık. Timur ablamla eniştemi arabayla götürecekmiş. Damla yeğeni Arif'i alır ve bir taksiye atlayıp Karşıyaka'da bulunan evlerine doğru yol alırlar. Eve girdiklerinde Fulya mutluluktan oğlu Arif'i kucaklar sarılır. Annesi ve kardeşiyle de sarıldıktan sonra salona geçerler. Timur ve Doğukan balkonda çay içip sohbet ediyordur. Onlar da salona gelirler. Oğlum hayırlı olsun nereye atandınız? Topuk Çınar köyüne. Neredeymiş bu köy? Ödemiş'te. Hadi hayırlısı. Doğukan elindeki çayı bitirir. Fulya şimdi mi toplayacağız bavulları akşama mı? Oğlum bir durun. Bu ne acele? Anne yıllardır biz bugünü bekliyoruz. Hem erkenden gidip köylülerle tanışırız. Köyün ortamına alışırız. Bir de yemenimiz var. Köye gidip çocuklara çikolata şeker dağıtacağız. Tamam yine erken gidin ama bu akşam çok erken değil mi? Yok anne. Biz bu akşam hazırlanacağız. Yarın yola çıkacağız. Yemenimiz var. İyi o zaman. Siz şimdi gidin bavulları hazırlayın. Akşama yemeği beraber yeriz. Yarın yola çıkarsınız. Tamam. Arif burada kalsın. O zaman biz gidelim. Yardım gerekirse ararsınız. Fulya ve Doğukan bavullarını hazırlayıp akşam üzere eve gelirler. Yemek yedikten sonra salonda oturup muhabbet etmeye başlarlar. Her şeyi aldın mı bacanak? Aldım. Nasıl aldın? Geçen maçta bana verdiğin atkı hala bende. Ben sana onu vermiştim değil mi? Aynen. Timur atkıyı çıkartıp Doğukan'a verir. Sende kalsın bu ya. Nasıl olsa o artık maçlara gidemeyeceğim. Ben yenisini alırım. Sen al bunu. En kötü yatağının başına asarsın. Tribünleri özlediğimde bakarım bu atkıya. Bakarsın da ne olacak? Bu Karşıyaka'nın hali ondan konuşalım bir. Seninle son kez. Ben bu sene mutluyum aga. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması bize yarayacak. Ayaklanacağız. Süper Lig'de İzmir derbisi izletecekler millete. İnşallah bacan. Ben sana stadyumdan canlı yayın açarım. Olur. Muhabbet gece boyu sürer. Saat 11 gibi herkes evlere dağılır. Doğukan heyecandan uyuyamaz. Sabah kahvaltıyı yaptıktan sonra ailecek bir pikniğe çıkarlar. Akşamüstü pikniğin bitmesiyle Doğukan, Fulya ve Arif Ödemiş'e diğerleri Karşıyaka'ya doğru yola çıkarlar. Bir süre Topukçınar köyüne Google Maps yardımı ile gittiler ancak köy dağın başında olduğu için, dağın başında internet çekmemeye başladığı için civardaki köylülere sorarak bulmaya başladılar. Lakin kime sorsak iki cevap aldı. Bilmiyorum. Bu civarda öyle bir köy yok. Bir de burada öyle bir köy mü varmış? Hava yavaştan kararmaya başlarken dağın başında bir dürümcü olması onlara biraz garip gelmiş ola ki bir dürümcü de akşam yemeği yemeye karar verdiler. Dürümleri yedikten sonra dürümcü Necmi Usta'ya civar köylerin bir haber olduğu Topukçınar köyüne nasıl gidileceğini soracaklardı. Usta ellerine sağlık. Necmi Usta soğukkanlı ve umursamaz bir tavırla cevap verdi. Afiyet olsun.
Usta bu civarda Topuk Çınar adında bir köy varmış. Nerede biliyor musun? Necmi Usta yine tavuk dönerini döndürerek biliyorum. Nerede orası bir göstersen? Şu dağların arkasında kalıyorum. Bu yolu düz takip edin bulursunuz. Sağ ol usta. Burada kimse sorsak bilmiyoruz ya da öyle bir köy yok dedi. Öyle bir köy mü var diyen bile var. Topuk Çınar dağların arasında olduğundan buralılar oraya hiç gitmezler. Oralılar da çok buraya gelmez ondandır. Tamamdır ustam sağ olasın. Biz yolculuğa çıkalım. Borcumuz ne kadar? 20 TL. Fulya ve Arif o sırada arabaya yönelir. Furkan'da da parayı ödeyip arabaya gelir ve yolculuğa devam ederler. Akşamüstü Topuk Çınar köyüne hoş geldiniz tabelasını görürler. Sonunda köye varmışlardı. Köy meydanına geldiklerinde iki amca ve bir teyze vardır. Köy terk edilmiş gibi durmaktadır. Akşam ezanı okunduğu için herkes evlerindedir diye düşündüler. Amcaların oraya geldiklerinde arabadan inerler. Selamun aleyküm. Amcalar ve teyze garip bir şekilde bakmaktadırlar. Merhabalar, ben Fulya, eşim Doğukan, biz öğretmeniz. Bu sene bu köyde öğrencilere eğitim vereceğiz. Teyzenin ve amcanın bir anda yüzü güler. Hoş gelmişsiniz öğretmen kızım, öğretmen oğlum. Sizi Allah gönderdi. Ne oldu ki? Bu köye yıllardır yolcu molcu uğramazdı. Sizi görünce şaşırdık. Buraya yıllardır öğretmen atanacaktı diye kimse gelmedi. Hoş gelmişsiniz. Teşekkürler. Benim adım Hatice. Bu da beyim İhsan. Gelin şimdilik bizim evde durun. Akşam yemeğini bizde yiyin. Sonra Davut amcanız size ev bulur. Doğukan, Fulya ve Arif Hatice teyze ve İhsan amcanın evine doğru hareket ederler. Akşam yemeği yedikten sonra salonda oturup çay içerler. Doğukan'ın aklını kurcalayan bir soru vardır. İhsan amca, bu köy niye bu kadar boş? Yaz olunca herkes tatile gidiyor köyümüzde. Bir tek biz yaşlılar kalıyoruz. Peki bu köyün okulu nerede? Yarın gösteririz. Peki kaç çocuk var bu köyde toplamda? Çok yok. Genelde tarlada çalışıyor çocuklar. Muhabbet devam ederken Hatice teyzenin evinin kapısı çalar. Gelen Davut amcadır. Öğretmenlere evlerini tanıtmak için geldiğini söyler. Hepsi kalkıp o eve giderler. Davut amca kapıyı açar. Burası artık sizin eviniz. Burası genç adama, burası ise bahçesi de var. Bahçe lafını duyunca Fulya hemen bahçeye yönelir. Dışarı çıkar, bahçede bir çukur vardır. Çukura doğru ilerler. İlerledikçe burnuna kötü kokular gelir. Çukura gelir. Çukurun içi kemiklerle doludur. Eğilir, bayağı derindir. Kalkar arkasına döner dönmez oğlu Arif'in ölü bedeninin üstüne doğru ağaçtan iple asılmış bir şekilde geldiğini görür. Korkup çığlık atar. Herkes olay yerine toplanmıştır. Doğukan Fulya'yı sakinleştirmeye çalışır. Arif olaylardan habersizdir. Fulya çukurdan kedinin kendisine saldırdığını söyler. Bir süre sonra Fulya sakinleşir, artık geç olmuştur. Herkes eve dağılır. Doğukan Arif'i uyuttuktan sonra kendi yataklarını hazırlamak üzere yatak odasına hareket eder. Yatağı açtığında yatak kanlar içerisindedir. Arkasına döner, kapıda asılı bir kadın. Sürekli dönmektedir. Doğukan'a doğru dönünce "Neştkul Papa, Laikas" diyerek ona saldırır. Fulya geldiğinde eşi elleriyle yüzünü kapatmış, dizlerinin üzerinde titreyerek duruyordu. Fulya ne olduğunu sordu. Doğukan eliyle kapıyı işaret ediyordu. Fulya kapıya baktı ancak hiçbir şey yoktu. Doğukan ne oldu? Doğukan o kadar çok korkmuştu ki kekelemekten konuşamadı. Fulya eşine bir bardak su getirdi. Doğukan suyu içti. Anlat bakalım ne oldu? Tam şu kapıda asılı duran bembeyaz kıyafetli bir kız vardı. Gencecik, arkası dönüktü bana. İpte sallanıyordu. Yavaş yavaş bana doğru döndü. Avret mahali kanlıydı. Bir şeyler söyleyip bana doğru saldırdı. Emin misin? Ya görmüyor musun şu halimi? Halüsinasyon görmüşsündür. Büyük ihtimal ama çok gerçekçiydi. Neyse iyiysen uyuyalım artık, geç oldu. Doğukan yavaş ayaklanır, yorganı kaldırır ve yatar. Gözü hala o kapıdadır. Uzunca bakar o kapıya. Bir süre sonra simsiyah bir gölge kapının önünden geçer. Doğukan ürkerek kalkar. Onun ürkmesiyle Fulya da korkar. Ne oldu? Şuradan simsiyah bir adam geçti. Az önce bir kızdan bahsediyordun. Bilmiyorum. Ah Doğukan ah. Fulya kalkıp kapıyı kapattı, yatağa döndü. İyi geceler deyip yattı. Yatarken bahçedeki çukurda yaşadığını hatırladı. Aklına çok şey geliyordu ama uykusu daha ağır geliyordu. Yarın komşuya danışıp bir çare bulurum ümidiyle kapattı gözlerini. Doğukan sabah oğlu Arif tarafından uyandırıldı. Baba, oğlum gel bakayım buraya. Annem çağırıyor, yemek hazırmış. Hadi o zaman mutfağa gidelim. Doğukan oğlu Arif ile birlikte mutfağa giderler. Günaydın hayatımın aşkı. Günaydın bir tanem, ne oldu dün? Rahat uyuyabildin mi? Kapıyı kapatınca rahatladım biraz tabii. İyi, buna sevindim. Yemek yedikten sonra Doğukan köyü teftişe çıkar. Köyde bir tur attıktan sonra köyün çok sessiz olduğunu bir kez daha anlar. Köydeki tarlaların önünde durup uzunca tarlalara bakar. O sırada İhsan amca bir anda arkasında belirir. Doğukan korkmuştur. Pardon oğlum, korkuttum galiba. Bir an arkamı dönünce korktum. Hatice teyzen yemek yapmış, yer misin diye soruyor. Sağ ol İhsan amca, tokum şu an. Peki karnın acıkırsa gider yersin. Doğukan gülümser. İhsan amca evine doğru yola çıkar. O sırada Doğukan İhsan amcaya tarlaları sorar. Tarlalar bizim. Ben kazma kürek almaya gidiyorum. İstiyorsan sen de yardım edersin. Doğukan kafasını sallar ve tarlanın başında İhsan amcayı beklemeye başlar.
Gözü uzaklara gider, kendine geldiğinde tarlada siyah giyinimli birisinin dolaşıp ekinlere zarar verdiğini görür. Tarlaya girer, koşar ama o ne? O ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın, siyahlı aynı oranda uzaklaşır. Bir ses gelir arkadan, oğlum diye. Arkasına döndüğünde ölmüş babasını görür. Biraz duraksar. Uzun süren sessizliği babasının omzuna uzanan kanlı el bozar. Doğukan korkmuştur. Gözlerini kapatır. Ancak İhsan amca koşarak Doğukan'ın yanına gelir. İyi misin oğlum? İyiyim amca sağ ol. Tarlada siyahlı birini görünce hırsız zannedip kovalamaya çalıştım. Oğlum o siyahlı şey korkuluk. Ne bileyim amca birden dalgınlığıma geldi öyle. İhsan amca gülümser ve ona kazma kürek verir. Öğlene kadar kazma kürek çalışır bu ikili. Öğlene gelince Doğukan acıkmıştır. Acıktığı için Hatice teyzenin evine gidip yemek yer. Teyze sen Arapça biliyor musun? Evet. Neşkulpa valaş ne demek? Bu Arapça değil ki. Aksanı çok Arapçaya benziyordu. Kimin? Rüyamda böyle bir ses duydum da. He, Fulya anlatmıştı. Şu kapıdaki aslı kız değil mi? Evet o. Bak ben bu işlerden pek anlamam ama şu dağların arkasında bir köy var. O köyde Orhan Hoca var. Ona bir danış istersen. Ya dağın tepesindeyiz. Daha yeni geldim. Alışamadım daha bu kadar yüksek rakıma. Alışınca geçer. Doğukan kendisini kandırıyordu. Yemeği bitirip tarladaki son işlerini halletmek için tarlaya döndü. Gece yorgun argın eve döndü. Yemek dahi yemeden yatağa yattı. Kapı çaldı. Kapıya kimse bakmayınca kalkıp kendisi açtı. Gelen İhsan amcaydı. Yatak odasında bir evrak olduğunu ve onu istediğini söyledi. Doğukan daha yeni yatak odasından çıkmıştı ama içini bir korku sardı. Evrağı alıp hemen dışarı çıktı ve İhsan amcaya verdi. Aynı zamanda Hatice teyze ise çukura düşen çamaşırlarını kendisine vermesi için Fulya'dan yardım istiyordu. Fulya çukura korkarak yaklaştı. Bir daha o manzarayla karşılaşmak istemiyordu çünkü. Çamaşırları hızlıca toplayıp Hatice teyzeye verdi ve hızlıca içeriye yatak odasına gitti. Eşi Doğukan'ın yanına uzandı ve gözlerini kapattı. Sabah çok yorgun ve argın bir şekilde uyandı. Sanki hiç uyumamış gibi birbirlerine bakıp aynı anda saat kaç diye sordular. Saat 11:30'du. Normalde saat 9 dendi bütün mahalle uyanırdı. Geç kalkmışlardı. Hatta çok geç kalkmışlardı. O sırada Hatice teyze adeta bir kurtarıcı gibi yetişmişti. Sabah kahvaltıda yenmeyen börekleri getirmişti. Tüm aile oturup kahvaltı yaptılar. Kahvaltıdan sonra Doğukan İzmir'e geri dönmek için hazırlıklara başlar. Fulya odaya girer. Hayırdır? İzmir'e gidiyorum. Bir şeyler istiyor musun? Yok. Seni de götüreyim mi? Yok işim var benim bugün. Pekala. O zaman sana kolay gelsin. Doğukan şehre iner. Biraz alışveriş yaptıktan sonra tarifesinin bittiğini hatırlar. Bayiye girip her zaman kullandığı tarifeden ister. 34 lira 43 kuruş. Doğukan şaşırır. Normalde paket daha ucuz olduğu için değil de 43 kuruşa şaşırmıştı. Şaşkınlıkla elini cebine attı ve cebinden 50 kuruş çıkardı. Kasiyer aldı ancak parayı kabul etmedi. Paranın üstünde yazı olduğunu söyleyip parayı geri verdi. Doğukan parayı da aldı. Paranın üzerinde kan kırmızısı renkte 34,43 yazıyordu. Arkasını çevirdiğinde parada asılı bir kız şeklinin olduğunu gördü. Üzerinde İbranice bazı şeyler yazıyordu. Bir anda etraftan o korkunç sesler duyuldu. Etrafına bakar herkesin yüz ifadesi çok ciddidir. Bu kişiler ağızlarını hareket ettirmeden ses çıkartıyorlardı. Ne zaman konuşsalar karınları hareket ediyordu. Doğukan yeniden paraya bakar. Para sanki hiç ellenmemiş gibi yepyenidir. Kasiyere bakar. İyi misiniz? Teşekkürler sağ olun. Ne kadar? 29 TL. Doğukan bir onluk bir de 20'lik çıkartıp verir. Dışarı çıkar ve İzmir'deki arkadaşlarıyla görüşmek üzere yola çıkar. Orada biraz vakit geçirdikten sonra akşamüstü Ödemiş'e doğru yola çıkar. Ödemiş'in dağlarındayken yolda arabası durmuş 2 kişi görür. Yardıma ihtiyaçları vardır. Doğukan arabadan iner ve yardıma koşar. Arabayı itmeye başlarlar. Bayır yukarı. Araba yokuşu yavaş yavaş çıkmaya başlar. Yokuşun tepesine geldiklerinde Doğukan'ın yanında kimsenin olmadığını fark eder. Arkada kaldılar diye düşünerek arkasına bakar. O 2 kişi arkasında da yoktur. Önüne bakar, önünde siyah bir keçi vardır. Doğukan korkar ve kendi arabasına doğru koşar. Arabayı çalıştırır. Yokuşu çıkar. Yokuşun tepesine geldiğinde o siyah keçiyi yine görür. Keçi sonrasında ormanlık araziye doğru gidip köyden kaybolur. Garip olaylar devam etmektedir. Topuk Çınar'a geldiğinde gece olmuştur. Arif uyumuş, Fulya eşini beklemektedir. Ne oldu? Niye geç kaldın? Yok bir şey ya. Var bir şey ya baksana. Yüzün bembeyaz olmuş. Anlat bakalım ne oldu? Daha yolunda bir araba durmuş onu tepeye ittirdik. Mi yoksa yine o beyazlı kadını mı gördün? Hangi beyazlı kadın? Bir tane vardı ya asılı mı duruyormuş neymiş? Oh yok ya daha neler. İyice paranoyak yaptın beni. Yakında tımarhaneye tıkarsın bir de tam olur. Sana da şaka yapmaya hiç gelmiyor. Ben yatıyorum. Ben bir duş alacağım. Ondan sonra yatacağım. İyi geceler sana. Doğukan duşa girer. Aklı hala o yolda gördüğü keçitedir. Onun korkusu Doğukan'a yetmezmiş gibi bir de Doğukan'ın zar zor unuttuğu ama sağ olsun Fulya'nın hatırlattığı o asılı kadın vakası eklenince Doğukan iyice korkmaya başlar. Fulya uyumadan önce duşu alıp onunla birlikte konuşarak uyuyacaktı.
Çünkü Doğukan eşinin yanında kendini güvende zannediyordu. Çünkü Fulya aslı kadın, karnından konuşan insanlar, ağzını açmadan Türkçe konuşabilen keçi görmüyordu. Zavallı Doğukan. Oysa ki Fulya henüz daha bugün mutfakta bulaşık yıkarken tabağın üzerinde kalan İbrani harfleriyle yazılmış kırmızı bir leke görüp o lekeyi çıkartamamış, sinirlenip tabağı yere atıp kırmıştı. Bu olaydan tam tamına 34 dakika sonra yatak odasına gittiğinde birçok eşyanın ve yorganın yere düştüğünü, kapalı kitapların açıldığını görmüştü. İlk başta Doğukan odayı toplamadan çıktı diye düşünüp hadi bugünlük ben toplayayım dedi ve eşyaları topladı. Kitaplara gelince ise hepsi 43. sayfada açık olunca biraz korktu tabi ama kitapları da kapadı. Fulya'nın Doğukan'dan tek farkı bu olayları dışa vurmuyordu. Biz dönelim Doğukan cephesine. Banyodayken hiç istemese de kendisine bir cin musallat olabilir mi diye içinden sordu. Sonra kendi kendisine cevap verdi. Saçmalama Doğukan. Cinlerin hiç işi gücü yok, sana musallat olacaklar. Paranoyaklaşma. Böylece kendisini teselli etmiş oldu. Bu arada sondaki cümleye bayıldım. İşini hızlıca bitirdi. Giyindi ve yatak odasına gitti. Fulya daha uyumamıştı. Yatakta duruyordu. Doğukan gelince o da yattı. Doğukan yatağa oturdu. Fulya, benim sana söylemem gereken bir şeyler var. Fulya yataktan kalktı ve yine oturur pozisyon alıp Doğukan'a uykulu gözlerle baktı. Ben çok garip hissediyorum bu sıralar ya. Bilmiyorum, belki köy havasından olabilir. Garip garip şeyler görüyorum. Konuşan keçiler. O sırada yatak odasının kapısında bir siyahlık oluşur. Kapıda duran kişi Fulya'dır. Doğukan eşine doğru bakar, arkasına bakar, kapıya bakar, Fulya kapıdadır. Sen uyumadın mı ya? Senin kombiyi kapatmak gibi bir huyun olmadığı için onu kapatmaya gittim. Doğukan çok kötü hisseder. Tekrardan iyi geceler. Doğukan yatar ve dolaba doğru döner. Döner dönmez o siyah keçiyi görür. Çığlık atacakken kendine hakim olur ve içinden gözlerini kapatıp nasıl felak okur. Gözlerini hiç açmadan uykuya dalar. Onlar uykuya dala dursun bizim davetsiz misafirler çoktan eve ulaşmışlardır bile. Sadece insanın en savunmasız olduğu anı, yani uyku anını bekliyorlardı. Onlar uyuyunca rüya şarrına girdiler. Doğukan bir tuvalettedir, dar bir tuvalette. Tuvaletin camından dışarı bakar, dışarısı kapkaranlıktır ve kar yağıyordur. Yaz ayında kar. Camdan kafayı kaldırıp kapıya doğru bakar, babasını görür. Babası ona kollarını açmış gülümser bir vaziyette duruyordur. Doğukan her adım atışında babasının yüzü düşmeye başlar. Doğukan babasının yanına gelince duraksar. Babasının gülümsemesi korkunç bir hal alır. Elini uzatır. O beyaz giyinimli, yüzü belli olmayan kadın ne diyerek Doğukan'ın babasını duvardan geçirir. Doğukan korkudan arkasına döner. Camdan dışarı bakar. Dışarıda binlerce, belki de milyonlarca asılı kadın vardır. Doğukan diz çöküp titremeye, ağlamaya başlar. Fulya ise ıpıssız bir ormandadır. İlerler, ilerler. Terk edilmiş bir köye gelir. Köyde dolaşır ancak hiç kimseyi göremez. Tam umudunu kesmişken at üzerine binmiş beyazlı bir erkek görür. Dur, gitme bekle dese bile atlı erkek ormanın içine doğru gider. Uzun süre takip eden Fulya yorulur ve dinlenmek için ağaca yaslanır. Ağaca yaslandığı sırada bir yılan tıslaması duyar. Ağaçtan yılan sarkıyordur. Kaçmak için arkaya döner. Ne görsün? Çukur. İçinde insan kemikleri, insan uzuvları dolu bir çukur. Bir de ne görsün? Oğlu Arif'in en sevdiği tişörtü. Kafayı kaldırıp köye doğru bakar. Köyün orada çok kalabalık bir siyah gölgeler sürüsü vardır. Kaçmak için adım atmasıyla çukura düşmesi bir olur. Ama nasıl olur? Çukuru önünde kalmıştı. Oysa ki o arkaya doğru koşmuştu. Çukurun üzerlerine topraklar atılıyordu. O sırada ikili uyanırlar. Evlerinin duvarlarında birbirlerini takip eden farklı şekiller vardır. Duvardaki yazılar önemli değildi. Arif önemliydi. Eğer eve bir hırsız girdiyse ona zarar vermiş olabilirdi. Maalesef Arif odasında yoktu. Bahçede 4 siyah giyimli kişi gördü. Doğukan, hey diye bağırıp bahçeye çıktılar. Bahçedeki çukura gittiler, çukurdaki Arif'tir. Hadi oğlum uzat elini der. Arif babasını ve annesine bakar. Onları duyduktan sonra baktıkları cümlelerine diyerek çukura çeker. Hayır, çekmez. Rüya içinde rüya görmüşlerdi. Hemen uyanıp aynı anda Arif'in odasına gittiler. Arif odasında mışıl mışıl uyuyordu. Derin bir oh çektiler. Mutfağa gidip su içtiler. Çok korkunçtu. Benim de. Sen ne gördün? Bir okulun tuvaletindeydim. Arkama baktığımda babamı gördüm. Babama biraz yakınlaştım. Bir kız yabancı bir şeyler söyleyip babamı duvardan geçirdi. Kirişlerden kan akmaya başladı. Kapı açılmadı. Ben de camdan atlamak istedim. Dışarıda binlerce asılı kadın vardı. Sonra uyandım. Evin duvarlarında garip şekiller vardı. Arif odasında yoktu. Bahçedeki çukurdaydı. Onu çekmeye çalıştım ama o bizi çukura attı. Sonra uyandım. Senin rüyan nasıldı? Terk edilmiş bir köydeydim. Hatta koşturan bir çocuk vardı. Takip ettim, mezarlığa gitti. Ben de oraya gittim. Yılan tıslamaları, köydeki siyah giyinimli kalabalık bir grup. Bir çukura düştüm. Sonra uyandım. Arif yatağında yok vesaire. Ne oluyor bize böyle ya? Alt üstü rüya gördüm.
Doğukan saçmalama dermiş gibi bakar. Aynı rüyayı görmemiz ne bileyim garip. Sen iyi bilirsin rüyayı yorumlamayı. Bu çok farklı bir rüya. Bu rüyada olan her şeyi hissettim. Siyah giyinimli bir kişi beni omzumdan tutmuştu. Pençeleri vardı hatta. Olayı anlatırken omzuna dokunmuştu Fulya. Omzu acımıştı. Kolunu sıyırıp omzuna baktı. Morarmıştı. Şaşkın gözlerle Doğukan'a baktı. Bu ne? Rüya sırasında elinle oraya zarar vermiştirsin. Fulya biraz etrafa baktıktan sonra ben uyumaya gidiyorum. Uyuyabilecek misin? Uyurum. Tamam iyi geceler. Doğukan salona geçer. Bir süre dışarıyı izler, saate bakar. Saat 3:43'tür. Fulya salona gelir. Sen uyumayacak mısın? Bilmiyorum. Uyumayacaksan da beni yalnız bırakma. Niye, korkuyor musun? Evet. Uzun süre birbirlerine bakarlar. Doğukan güler ve ayağa kalkıp yatak odasına yönelir. Yatağa uzandıktan sonra bir şekilde uyurlar. Sabah çok enerjik bir şekilde uyanırlar. Sofraya otururlar. Hadi bugün sizi Alsancak'a götüreyim. Özlemişsinizdir İzmir'i siz. Arif çok mutlu olur. Fulya da bu kararı beğenince yemekten sonra hemen yola çıkarlar. Arif'i anneannesine bırakırlar. Şimdi nereye gideceğiz? Benim yakın bir arkadaşımın böyle bir sorunu vardı zamanında. Nasıl bir sorunu vardı? Gerçekçi ve sürekli olan kabuslar. Bir hocaya danışmıştı. Şimdi adını unuttum ama sorarım Hakan'a. Ve yani şimdi hocaya mı gideceğiz? Daha iyi bir fikrin var mı? Evet var. Benimle liseden arkadaşım Demet psikiyatristlik yapıyor. Bence ikisine de bir görünmemiz lazım. Tamam, önce Demet'e uğrayalım. Ben adresi biliyorum. Hem sürpriz yapmış oluruz. Doğukan tamam der. Doğukan ve Fulya Demet'in yanına giderler. Onlara sıra geldiğinde içeri girerler. Demet ve Fulya hasret giderirler. Sonra asıl meseleye gelirler. Demetciğim, birkaç gündür kabuslar görüyoruz. Hatta dün gece kabus içinde kabus gördük. Kabus içinde kabus? O nasıl oluyor? Bildiğin bayağı gördük yani. Peki ne gördünüz? Oğlumuz bir çukurun içine bizi çekiyordu. Hangi çukur bu? Evin bahçesindeki. Peki orasıyla alakalı kötü bir anınız oldu mu? Evet, aslında ilk başından beri o çukuru sevmemiştim. İçimde kötü bir his vardı. O çukurla alakalı. Peki hiç oğlunun o çukura düştüğünü zihninde canlandırdın mı? Evet. Hatta Arif'e bahçeye çıkmayı dahi yasakladım. O çukuru kapatmanızı öneriyorum. Peki o çukuru kapatırsak her şey düzelir mi? Tabii ki. En kısa zamanda kapatın. Senin aklın orada kalmış. Kabuslarına kadar girmiş. Düşünme bu kadar. Peki ben? Fulya'nın etkisine girmişsin. Benim çok düşünmem nasıl onu etkileyebilir ki? Beyin gücü. Arif'i de alıp akşamüstü eve dönerler. Topukçu'na vardıklarında akşam olmuştu. Yemekten hemen sonra Doğukan eline kazma kürek alıp bahçeye çıktı. Başladı çukuru kapatmaya. Uzun süre attı çukura toprak. Bir saatin sonra dinlenmek için mutfağa gitti. Bir bardak su içti. O sırada kapı çaldı. Hatice teyzeler gelmişti. Onların ellerini öptü. Biraz salonda oturdu. Sonra müsaade isteyip bahçeye çıktı. Çukura baktı. Sanki hiç toprak atılmamış gibiydi. Hala derindi. O sırada İhsan amca geldi. Yardım edeyim öğretmen oğlum. Yok İhsan amca sağ ol, ben hallederim. Olur mu ya öyle? Bırak biraz da ben kazayım. Doğukan istemeyerek de olsa kazmayı İhsan amcaya verir. İhsan amca kazmayı toprağa vurur vurmaz canı acır ve belini tutmaya başlar. Doğukan hemen yardıma gider. Keşke gitmeseydi. Kazmaya takılıp çukura yuvarlandı. İhsan amca az önce kazmadan dolayı beli incinen İhsan amca çok hızlı bir şekilde çukura toprak atıyordu. Yardım için içeriye bağırdı Doğukan. İçeridekiler hemen koştu geldi. Az önce toprak atan İhsan amca şimdi yardım eli uzatıyordu. Bir şekilde Doğukan'ı çukurdan çıkardılar. Ne oldu yavrum, nasıl düştün çukura? Ya İhsan amca geldi. Hatice teyze ne derse beğenirsiniz. İhsan amca hiç yanımızdan ayrılmadı ki. Allah Allah diye cevap verdi Doğukan. Sonra ekledi. Ben onun sesini duydum hatta. İki tarafta birbirine uzunca bir süre baktıktan sonra o zaman bana öyle gelmişler. Yeğenim, istiyorsan yardıma ihtiyacın varsa yardım edebilirim. Yok sağ ol İhsan amca. Yarın devam ederim ben. Peki. Hiç kapatmamışsın çukuru? Yok be, bundan daha derince, yarın tamamını kapatacağım. İyi tamam hadi gel. İçeri sana bir kahve yapayım ben. Tamam. Salonda toplanıp çay ve kahve içerler. Doğukan bir anda yarın hep beraber İzmir'de kahvaltı yapmaya gidelim. Çok iyi olur aslında ama araban hepimizi alır mı? Alır alır. Davut amca da gelir mi? Yok o gelmez. Biz de gelmeyelim oğlum. İşimiz gücümüz var. Davut'u köyde yalnız bırakmayalım. Çok tekin biri değil kendisi. Sahiden diğer köylüler nereye gitti? Yaz tatili için hepsi. Bodrum'a, Çeşme'ye, Kuşadası'na gidiyor. Kimse kalmıyor bu köyde. Bu köyün o kadar verimli toprağı mı var ki herkes kışın çalışıp yazın tatile gidiyor? İhsan amca ve Hatice teyze bir şey söyleyecekmiş gibi olur ama söyleyemezler. Ya boş ver şimdi bunları. Sizin kabuslar ne durumda, bittiler mi? Sormayın İhsan amca. Bittiler İhsan amca. Kurtulduk şükür. Aman aman iyi. Gece 11'e kadar süren bir toplantının ardından o zaman biz yarın gideriz İzmir'e kahvaltı yapmaya. Daha geçen gittik ya. Olsun, bu sefer kahvaltıyı orada yaparız. Gevrek yeriz, boyoz yeriz. Özlemişsinizdir siz. Bir yarın olsun da bakarız duruma göre. Şu an hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Arif yattı mı? Çoktan uyudu o. Tamam o zaman. Ben de uyumaya gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Sabah olduğunda sanki hiç uyumamışlar gibi yorgun uyanmışlardı. Arif dışında herkes ölü gibiydi.
Arif İzmir için çoktan hazırlanmış, anne ve babasını uyandırmak için yatakların ucunda beklemeye başlamıştı. Ama ne Fulya'nın ne de Doğukan'ın yataktan çıkmaya niyeti vardı. Arif ısrar ede ede onları yataktan çıkarmaya başardı. Doğukan ve Fulya hazırlandı ve yola çıktılar. İzmir'e vardıklarında bir pastane bulup oturdular. İyice karınlarını doyurduktan sonra Karşıyaka'ya geçtiler. Bütün günlerini orada geçirdiler. Akşam olacaklardan habersiz bir şekilde akşamüstü Ödemiş'e Topukçınar'a yola çıktılar. Hani geçen Doğukan köye dönerken yolda bozulan bir araba vardı ya. İşte tam o araba yine arıza yapmıştı. Ben çalıştıracağım bu arabayı. Şuradaki köylülerden yardım isteyelim. Tamam, ben hallettim, şimdi gerek yok. İyi inatçısın Doğukan. Tamam, bekle. Doğukan korkarak evin kapısını çalar. 50 yaşlarında amca kapıyı açar. Selamun aleyküm amca, yardıma ihtiyacımız var da. Bir yardım edebilecek misin? Tabii ki oğlum, hayırdır? Araba arıza yaptı da. Tamam oğlum, sen geç şoför koltuğuna, ben hemen geliyorum. Doğukan şoför koltuğuna geçer ama tek başına arabayı arkadan ittirir. Araba 2-3 denemeden sonra çalışır ama asıl önemli olan şey amcanın tek başına bu arabayı bayır yukarı ittirebilmesi. Doğukan şaşırmıştı. Amca helal olsun sen. Biz bu kadar kişi ittiremedik, sen yaşlı başınla bayır yukarı çıkarttın arabayı. Oğlum, yıllardır burada tarlayı boşuna mı sürdük? Helal olsun vallahi. Amca biz gidelim. Amca daha işlerimiz var. Allah senden razı olsun. Sağlıcakla kal. Hadi hayırlı yolculuklar. Gece olduğunda Topukçınar'a ulaşırlar. Sabahki yorgunluk hala devam etmektedir. Bu yüzden verebilecekleri en kötü kararı verirler. Yani uyurlar. Hem de mışıl mışıl uyurlar. Ta ki o meşhur rüyalarını yeniden 2 gün evvel gördükleri tuvalet ve terk edilmiş köy temalı rüyalarını görene değil. Yine aynı şekilde uyanırlar. Duvarda yine ne anlama geldiğini bilmedikleri şekiller vardır. Kalkarlar ve Arif'in odasına bakarlar. Arif yine yoktur. Dejavu. Tam anlamıyla dejavu yaşamışlardır. Bir rüya içindeki rüyayı yeniden görmüşlerdir. Biraz daha gerçekçi olarak Arif çukurdadır. Onu çıkartacakken Arif onları çukura çekecek. Yani bir önceki kabusta öyle olmuştu. Çukura gidip Arif'e seslenirler. Bu sefer Arif ayakta değil yatıyordu. Arif uyandı. Babası elini uzattı ve Arif'i yukarı çekti. 1 dakika. Bir önceki rüyada böyle olmamıştı. Arif'in babasını ve annesini diyerek çukura çekmesi gerekiyordu ama Arif korkudan ağlıyordu. Korkudan babasının elini öyle bir sıkmıştı ki babası elinin acısını gerçekten hissediyordu. Gerçekmiş gibi bir histi. Arif çıkartıldıktan sonra onu sakinleştirmeye çalışırken burunlarına bir yanık kokusu gelmeye başladı. Arkalarına baktılar, koku evden geliyordu. Fulya koşarak eve girdi. Çığlık attı. Doğukan eve koştu. Yatak odası alevler içerisindeydi. Davut amca, İhsan amca, Hatice teyze hepsi eve gelmişlerdi. Rüyaya onlar da dahil olmuştu. Hayır, bu gerçekti. Rüya falan değildi. Hatice teyze yatak odasına girdi, duvara baktı. Duvardaki garip yazıları gördü. Doğukan'a bakıp, oğlum bu köyü dümdüz geç. Arka köyde Orhan Hoca var. Git onu bul getir, hızlı ol. İhsan amca, biz bu yangını hallederiz. Sen sabah ezanı vakti geçmeden bul onu getir. Doğukan hızlıca yola çıkar. Dağları tepeleri aşar ve bahsettikleri köye ulaşır. Camiye gider, bir cemaat namaz kılmaktadır. İçeri girip namazın bitmesini bekler. Bu namaz biraz farklı kılınmaktadır. Daha hızlı meraklar içerisinde cemaati izlerken bir grup küçük çocuk caminin ortasında bugün çarşambadır, çarşamba diyerek çember şeklinde dönmeye başlarlar. Doğukan bu sesten cemaatin rahatsız olabileceğini düşünerek çocukları dışarı çıkarmaları için uyarır. Çocuklardan birisi sen bize karşı mı çıkıyorsun der. Doğukan cevap vermeden cemaatten namazını bitiren birisi o Müslüman adama ilişmeyin. Vallahi Allah sizi yakar. Çocuklar sessizce bir şekilde camiden çıkarlar. Ardından cemaat çok hızlıca camiyi terk etmeye başlar. Meraklı bakışlarla cemaati izlerken imamın yanına gider. Selamun aleyküm hocam. Ben bir konuda bir şey danışacaktım. İmam gülümser ve elini Doğukan'ın omzuna koyar. Hiç cevap vermez. Kapıya doğru ilerler. Şaka gibi bir gece geçiriyordur Doğukan. Daha da şaşırtıcı bir şey olur. Ezan okunur. Ezan şimdi okunuyorsa az önce cemaat hangi namazı kılıyordu? Arkasına baktı. Bakmaz olaydı. Kapıdan dışarıya çıkan imamın ayakları tersti. Korkudan kendisini caminin camından dışarı attı. Doğukan arkasına bakarak ilerlemeye başladı. Arkasına bakarak ilerlerken Orhan Hoca'ya çarpar. Hayrola hemşerim, kekeleyerek. Hocam siz az önce kime namaz kıldırıyordunuz? Ben daha yeni geldim hemşerim. Kimseye namaz kıldırmıyordum. Kekeleyerek. Hocam az önce camide bir cemaat vardı. Ne? Hırsız falan olmasınlar diyerek camiye koşar. Doğukan da ardından. Doğukan caminin kapısına geldiğinde hoca her yerde bulunan bir altını eline alır ve Doğukan'ı içeriye çağırır. Hocam bu ne? Altın. Nusaybin cinlerinin bize hediyesi. Nusaybin cinleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Hazreti Muhammed'den Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek Müslüman olma şerefine ermiş bir cin topluluğu. Ailelerine yeni bir gelin, damat bebek katıldığında camilere gelip şükür namazları kılarlar. Ademoğluna altın, gümüş gibi hediyeler ikram ederler. Zararsızdırlar.
Hadi abdest al, namaz kılalım. Doğukan abdestini alır ve cemaate katılıp namaz kılar. Namazın bitmesiyle Orhan Hoca olan biten her şeyi anlatır. Orhan Hoca yani eşi Firdevs Hanım'ı da alır. Firdevs Hanım aynı Orhan Hoca gibi bu konularda bilgili birisidir. Topuk Çınar'a ulaşırlar. Orhan Hoca ve Firdevs Hanım yatak odasına girerler. Duvarlardaki harflere bakarlar. Harfleri mantıklı bir sıraya dizerler ve şöyle bir cümle ortaya çıkar. Burada o mu yazıyor? Evet. Ne demek o? Masumlar asla ölmez. Nebatice bir cümle. Yani daha henüz hiçbir şey belli değil. Firdevs, siz Fulya ile bahçedeki çöpün etrafına iyice bakının. Muska tılsım var mı diye. Doğukan, biz de seninle bu yatağı alt üst edeceğiz. Hadi hazırlan. Her iki taraf görev alanına dağılır. Doğukan ve Orhan Hoca kanlı kilot, saç teli, düğümlenmiş ip ve bir muska bulurlar. Fulya ve Firdevs ise et, kemik, domuz bağırsağıyla düğümlenmiş bir muska bulurlar. Orhan Hoca ve Firdevs Hanım gerekli olan duaları okuduktan sonra muskaları açarlar. Muskalarda kara büyü vardır. Muskaları birleştirince Diyar-ı İbrahim, Diyar-ı Süleyman yazısı belirir. Neresi orası? Diyar-ı İbrahim, İbrahim peygamberin diyarı yani Şanlıurfa. Diyar-ı Süleyman, Hazreti Süleyman'ın diyarı yani Kudüs. Bizim orayla hiç alakamız yok ki. O zaman ailenizde böyle birisi var mıydı? İbrahim abimin ismiydi. Küçükken kaybolmuştu. Süleyman da eşimin rahmetli babası. Kalp krizinden ölmüş zamanında. Allah rahmet eylesin. Baban nerede yatıyor? Manisa'da Akhisar'da. O zaman toparlanalım. Çünkü sır o mezarda çözülecek. Bizim çok uykumuz var. Gündüz uyuyup akşam yola çıksak olur mu? Olur. Biz de iyice dinlenmiş oluruz hem. Herkes uykusunu aldıktan sonra akşamüstü saat 16.30'da yola çıkmışlardı. Manisa yoluna doğru. Gece olduğunda Manisa'dan çıkabilmişlerdi. Saat geç olmuştu ama yol üzerinde bir kadın gördüler. Kadının ayakları yoktu ve yerde sürünerek ilerliyordu. Hemen arabayı kenara çekip kadına yardım etmek için arabadan indiler. Bizimkiler kadına doğru yaklaştıkça kadın sürünerek uzaklaşmaya çalışıyordu. Korkmayın, biz sadece yardım etmek için buradayız. Gidin, uzaklaşın, yoksa sizi de öldürecekler. Kimler? Sorgulamayın, gidin işte. Kadın bir süre sonra yorulduğu için hareket edemedi. Herkes onun bir vahşi hayvan tarafından saldırıya uğradığını düşündü. Kadının şokta olma ihtimalinden dolayı onlara böyle davrandığını düşünmüşlerdi. Orhan Hoca yavaş yavaş kadına doğru yaklaştı. Sakin ol. Şimdi anlat. Sana ne oldu? Gidin. Ben kendimi yaktım. Sizi de yakmak istemem. Sağlığınız için gidin. Tamam. Ne olduğunu anlatırsan gideceğiz. Kadın bir Orhan Hoca'ya bir Fulya'ya baktı, yutkundu. Ben aslında Bir anda kadının gözleri fal taşı gibi açıldı. Kadın ürkek bir ses tonuyla geldiler dedi. Kimler geldi? O sırada çok şiddetli bir fırtına çıktı. Etrafı çok şiddetli bir sis bastırdı. Orhan, Firdevs bir yana, Doğukan, Fulya bir yana savruldu. Kadın ise çığlıklar içerisinde yolun kenarındaki ormanlık alana doğru sürüklenerek gözden kayboldu. Uzun süren bir baygınlığın ardından saat 6.30 gibi ayıldı bu dörtlü. Kendilerine geldikten sonra kadını aramaya başladılar. Bakmadık yer kalmayınca bulamayacaklarını anlayıp yolculuklarına devam ettiler. Öğle saatlerinde mezarlığa vardılar. Mezarlık bomboştu. Doğukan hocayı babasının mezarına götürdü. Mezarın etrafında sanki özellikle insanlar baksınlar diye 34-43 yazılı tabelalar asılıydı. Sadece tabelalarda da değil, mezarın etrafında da 34-43 yazıyordu. Ruhuna Fatiha okuyup 34-43 yazısını da akıllarına kazıyarak tekrar İzmir'e Ödemiş'e yola çıktılar. Dün gece ayakları olmayan kadını gördükleri yerde bir kalabalık gördüler. Fulya, sen burada kal, ben geleceğim diyerek arabadan iner ve kalabalığa doğru gider. Aradan sızarak ambulansın bulunduğu yere gider. Yerdeki dünkü kadındır. Parçalanmış ve darp edilmiş bir halde yerde yatmaktadır. Doğukan uzun süre orada bekleyince polise onu oradan uzaklaşması için uyarmıştır. Ne olmuş bu kadına memur bey? Henüz kesin bir şey yok. Otopsi raporunu bekliyoruz. Peki, teşekkürler memur bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Doğukan arabaya dönmek üzereyken büyük ihtimal ile ölen kadının yakınlarının konuşmasına denk gelir. İki kadın aralarında ölen kadın hakkında büyücü olduğunu ve zamanında büyüyle çok yuva yıktığını, şimdi ise tövbe ettiği için cinler tarafından katledildiğini konuşuyorlardı. Korktuğu için hemen arabasına bindi. Yolda giderken Orhan Hoca'ya bu olayı anlattı. Büyü iki tarafı keskin kılıca benzer. Hem yapanı, hem yaptıranı, hem de yapılanı felakete sürükler. Her büyücünün ruhunu şeytana satan herkesin sonu böyledir. Allah bizi cinlerin, üfürükçülerin şerrinden korusun. Orhan Hoca ve Firdevs Hanım eve gelir gelmez hemen çalışmalara başlarlar. Evde bu dörtlü yokken garip bir olay yaşanmamıştır. Hocam, şimdi bize bir büyü mü yapılmış? Evet, bundan eminiz ama kimin yaptığını bilmiyoruz. Peki kimin yaptığını bulamaz mıyız? Firdevs Hanım, size çok yakın birisi. Büyü materyallerinin hepsi evinizin içi ve çevresinde bulundu. Bunları oraya çok yakın birisi koymuş olmalı. Hatice teyzeler falan mı koydu acaba? Saçmalama Doğukan. Kadın ne kadar endişelendi dün, görmedin mi?
O zaman Davut amca koydu. Zaten dün İhsan amca onun için tekin olmayan birisi demişti. Doğukan, iyice saçmalıyorsun. O değil, bu değil. Zaten köyde bizden başka 3 kişi var. Kim koydu? Dürümcü Necmi Usta mı koydu bu büyüleri? Bence tartışmayı kesip işimize bakalım. Büyü yapanı bulamasak da Allah onu ne bu dünyada ne de öteki bir dünyada cezasız bırakmaz. Evinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Bir getirebilirseniz iyi olacak. Kur'an-ı Kerim'i getir. Hoca Kur'an'dan sayfalar açarak içinden okumaya başlar. Uzun süre okuduktan sonra bırakır. Hocam ne oldu? Bu cümlenin anlamı ne çözemiyorum. Ne yapacağız? Bakın bu İbrani harfinde her harfin rakamsal bir karşılığı vardır. Sofit harfler için Nun, J harfi 50 rakamını tekabül ediyor. Şin harfi 300. Yok bu böyle çözülmez. Peki kelime anlamı olarak bu bulduğumuz 34-43 harfiyle bağlantı kurulamaz mı? Bir bakalım. Neşt. Çözmek demek. Eski İbranice bir dil kelime. Tamam bu kelimeyi atarsak kul, kapa, laksias kalıyor. 3, 4, 4, 3 eşittir 14 ediyor. Kul, kapa kelimesi 7 harf. Laksias kelimesi 7 harf etti. 14 harf. Eşittir 14 olduğuna göre. Şimdi bu iki kelimeyi rakamlara ayırırsak kul, kapa, lakyas ortaya çıkıyor. Üçler ve dörtleri birbiriyle eşitlersek Orhan Hoca elindeki kalemi bırakır ve yavaş yavaş ayağa kalkar. Hocam ne oldu? Kulyaz ve kalpalak kelimeleri ortaya çıkar. Yani Kulyaz çok tehlikeli ve bir o kadar kalabalık bir kabilesi. Kapalak eski İbranice'de öteki taraftan gelen anlamına geliyor. Neştkul papalakas, masumlar asla ölmez anlamına geliyor. Yani Doğukan'ın babasının ve Fulya'nın ağabeyinin zamanında yaktığı masum canların ruhları intikam için geri döndüler. Doğukan ve Fulya korku dolu gözlerle birbirine baktılar. Peki ne yapacağız? Ben Doğukan ile birlikte babasının vefat ettiği yere gideceğim. Sen de Firdevs ile ağabeyinin kayıp olduğu yere gideceksin. Olay orada çözülecek. Tamam kabul. Yeter ki bu lanetten kurtulalım. Peki ben şehire inip yakın bir akrabamın arabasını alacağım. Biz o arabayla gideriz. Siz de Doğukan arabasıyla gidersiniz. Herkes kabul eder. Köydekilerle vedalaştıktan, helalleştikten sonra arabayla Ödemiş'e giderler. Diğer arabayı alırlar. Orhan Hoca artık yollar ayrılıyor. Baban nerede vefat etmişti? Doğukan. Geverek köyünde. Ne tarafta o köy? Giresun taraflarında. Peki Fulya senin ağabeyin nerede kaybolmuştu? Samandağ köyü. Kırklareli. Tamam hadi. O zaman yola çıkalım. Çok uzun yolumuz var. Allah yardımcımız olsun. Doğukan ve Orhan Hoca Bursa yolunda, Fulya ve Firdevs Hanım ise Çanakkale yolu üzerinden hedeflerine gitmeye başlarlar. Doğukan ve Orhan Hoca Mustafa Kemal Paşa'da dururlar. Orhan Hoca eski bir dostu olan ve bu konularda çok büyük tecrübe sahibi olan Musa Hoca'nın yanına uğrar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Benim sana danışmam gereken çok önemli bir konu var. Hayrola? Bu arkadaşımıza bir büyü yapımı sonucu cinler musallat oldu. Cinler kendi alemlerindeki bir sırrı dünyaya aktarırken şifre yolunu kullandılar. Bu şifreyi çözdük. Babasının işlediği bir günah yüzünden cinler musallat olmuşlar. Bu mümkün müdür? Mümkündür tabii. Eğer böyle bir durum var ise musallat olan kabile Kulyas kabilesidir. Çünkü onlar cinler aleminin asayiş müdürleridir. Onların intikamları çok kötü olur ama korkmayın. Bakara suresinin onlardan koruyucu etkisi vardır. Ben size bir muska yazayım. Bu muskayı yanınızdan ayırmayınız. Size hiçbir şey yapamazlar. Musa Hoca muskayı yazar teslim eder. Uğurlar ve bu ikili 12 saat sürecek bir yolculuğa çıkarlar. Koru parka geldiklerinde bir yiyecek içecek molası verirler. Doğukan yemek siparişi verecekken ön sırasında bekleyen kadın elini yemeğini alır almaz Doğukan'ın üzerine döker. Yerdeki ekmek parçalarını toplarken aynı zamanda özür üstüne özür diler. Sorun değil hanımefendi. Doğukan eğilip yerdeki ekmek parçalarını alır eline. Elini alır almaz ekmek parçaları çürümüş etlere döner. Doğukan korkmaz çünkü yanında koruyucu muska vardır. Kadının yüzüne bakar. Kabuslarında gördüğü kadındı bu kadın. Sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Yemeğini yedi ve yola devam etti. Uludağ yolunda ilerlerken yemek arabanın içerisinde iyice kokmuştu. Orhan Hoca civarda uygun bir alanda üstümü değiştirmek istediğini söyler. Uzun bir yolculuk olacağı için yanına kıyafet almıştır Doğukan. Uygun bir yer bulunur. Terk edilmiş bir otel. Doğukan içeriye girer, otelin bir odasının eski gıcırdayan kapısını kapatır. Giyinir. O sırada kapı çalar. Orhan Hoca olduğunu düşünür. Kapıyı çalan yaşlı bir teyzedir. Buyur teyze. Susadım evladım. Suyun var mıdır? Doğukan yanında taşıdığı pet şişeyi arar. Pet şişe arkada kalmıştır. Arkaya gidip pet şişeyi alır ve teyzeye verir. Teyze suyu içip Doğukan'a geri verir. Doğukan şişeyi alır almaz elinde bir acı hisseder. Kapıdaki teyzeye bakar. Teyzenin ağzından sülükler vardır. Korkudan kapıyı kapatır. Elindeki şişeye bakar. Şişedeki su kan kırmızısı bir renge bürünmüştür ve içerisinde sülükler vardır. Şişeyi camdan dışarı atar. Kendisi de camdan dışarı çıkmayı düşünür. Çok yüksektir. Odada başka cam bulunmamaktadır. Orhan Hoca sesini duyurmak için seslenir. Orhan Hoca gelir.
Kapıyı açar. Ne oldu? Dışarıda bir teyze var mı? Yok, ne oldu ki? Hemen çıkmalıyız. Yolda giderken anlatırım. Arabaya kadar hızlı adımlar ile ilerlerler. Yolda ilerlerken Doğukan olan biteni anlatın. Demek doğruymuş. Ne doğruymuş? Altın diş vakası. Yani yıllar önce 3 arkadaş Uludağ'da tatil yapmak istiyorlar ama paraları yok. Aralarından birisi çıkıp benim geçen yaz vefat eden büyük annemin altın dişi vardı. Onu satar, çıkan parayla Uludağ'a kayağa gideriz. Bunlar da kabul ediyor. Gece gece gizli bir şekilde mezarlığa giriyorlar. Çıkartıyorlar cesedi. Alıyorlar altın dişi. 3 hafta sonra Uludağ'da kayak yapıyorlar. İlk gün o fikri çıkaran dahi ayağını kırıyor kayak yaparken. Sonra bunlar çok ses çıkartıyorlar diye otelden atılıyorlar. Bunlar yalnız Uludağ'ın yollarında kırık ayakla Bursa'ya dönmeye kalkıyorlar. Yolun yarısında yorgunluktan bu otelde uyumaya karar veriyorlar. Gecenin bir yarısı yaşlı bir teyze bunların başında dikiliyor. Ne oluyor falan diye bir düşünürlerken su istiyor teyze. Yanlarındaki şişeden su veriyorlar. Teyze suyu içiyor, sonra bir bakıyorlar bardak altın dişlerle dolu. Ne oluyor derken teyzeye soruyorlar. Teyze sen kimsin diye. Sonra bu otel ve civarındaki şu Çıkkaya köyünde deprem oluyor. Çocuklardan daha haber alınamıyor. Kim buraya gelirse o teyzeyi görüyormuş. Peki bunu o teyze mi anlatmış? Güzel yerden yakaladım. Bu sadece bir rivayet. Ben de inanmazdım. Neyse. Bu Musa da bilgili birisi mi? Onlar sürelece bilgili. Babası rahmetli Sadri Hoca benim çok sevdiğim bir hocamdı. Musa ile askerlikte tanıştık. Onun da köyünde böyle olaylar yaşanmış. Daha doğrusu bundan çok daha ciddi. İnsanlar ölüyor, hayvanlar ölüyor, kayboluyor filan. Çok daha berbat bir konu. Allah Allah. Nasıl çözdüler bu olayı? Hiçbir çözüm bulamayınca o cinler çok tehlikeli hale gelince helak duasına çıkıyorlar tüm köy. Sonra hepsi ya Mustafa Kemal Paşa'ya ya da Bursa'ya geçiyorlar. Köy? Köy sular altında. İlginç. Yolculuğa devam ederler. Firdevs ve Fulya Çanakkale üzerinden Kırklareli'ne gitmektedirler. Böyle olaylar yaşayan başka insanlar var mı? Firdevs, nasıl olaylar? Şu şekilde cin vakaları yaşayan kişiler. Çok fazla var. Hatta insanların yüzünde cinlenen köyler, evler bile var. Gerçekten mi? Mesela nerelerde bu köy? Her yerde var. Çanakkale'de nerede var? Cuma mezarlığı var. Peki oraya gidebilir miyiz? O kadar cesaretli misin? Cesaretten çok merak diyelim. Firdevs yolun rotasını ıssız Cuma mezarlığına doğru çevirir. Mezarlığa ulaşırlar. Tam gireceklerken yaşlı bir teyze gelir yanlarına. Firdevs kızım, Fulya kızım hayırdır? Bir akrabamız burada yatıyor da onu ziyarete geldik. Aman kızım dikkatli olun bak. Buralar tekin değildir. Tamam teyzeciğim sağ olasın Allah razı olsun. Annengil ne yapıyor? İyi o da teyzeciğim sağ ol. Bana bak sen yoksa beni tanımadın mı? Yok teyzeciğim tanıyamadım. Ben Hatice teyzen. Hatice erkek. Aa şimdi tanıdım. Tamam o zaman hoşça kalın. Teyze giderken ikisi de birbirine garip garip bakarlar. Bu teyze kimdi? Tanıyamadım. İkimizin de adını biliyor. Ben de ona şaşırdım zaten. Allah Allah. Mezarlığın içerisinde gezinmeye başlarlar. Bu sırada Firdevs bu mezarlıkta bulunan birleşmiş mezarı arar. Uzun bir arayışın ardından mezarı bulurlar. Ruhlarına Fatiha okurlar. Tam bölgeden ayrılacaktırlar ki mezar taşında yazan bir isim dikkatlerini çeker. Mezar taşında Hatice erkek yazmaktadır. Bu az önceki teyzenin ismidir. Bu bir tesadüf müdür yoksa cinlerin bir oyunu mudur? Bilinmez. Bunların pek tekin olmadığını anlayıp mezarlığı terk ederler ve Kırklareli'ne doğru yola devam ederler. Doğukan ve Orhan Hoca gecenin geç saatlerinde Geverek köyüne ulaşırlar. Doğukan baban nerede vefat etmişti? Babam öğretmendi. Okulda bir cuma günü kalp krizi geçirmiş. Mübarek gün dönmüş rahmetli. Mekanı cennet olsun. Peki okul nerede? O okul köyün bayağı dışında. İyi hadi oraya gidelim. Yarım saat süren bir patika yolculuğundan sonra eski püskü terk edilmiş okula ulaşırlar. Doğukan duraksadı. İyi misin Doğukan? Bir an dejavu oldu. Nasıl yani? Sanki buraya yakın bir geçmişte gelmişim gibi. Peki buraya gelip ne yaptın? İlk olarak okulun ilk katındaki sınıfları gezdim. Duvarlarda şatlak izleri vardı. Sonra bir şey beni ikinci kata çağırdı. Sonrasını hatırlamıyorum. İlk olarak birinci katta gezinelim. Sonra ikinci kata çıkarız. Okulun ilk katının kapısından girdiler. İçeriye iyice gezdiler. İlk kattan ikinci kata çıkarken bir merdiven yoktu. Dışarı çıktılar. Doğukan önden ilerledi. Tam merdivenleri bulduğunu köşeye dönecekti ki merdivenlerin ucunda kara çarşaflı bir şeyler olduğunu gördü. Korktu, geri çekildi. Orhan Hoca, ne oldu? Hocam merdivenlerin ucunda siyah çarşaflı biri var. Dur bir de ben bakayım. Orhan Hoca oraya bakar ancak orada bir şey yoktur. Orada bir şey yoktu Okan. Hocam gördüm. Karanlıktan daha siyah bir renk. Boyu en az bu bina kadardı. Orhan Hoca, Doğukan cinler oyun oynayıp insanlarla alay etmeyi severler. Bu cinlerin bize oynadığı bir oyun. Aldırış etme ve ona devam et. Tamam hocam. Doğukan ve Orhan Hoca ikinci kata çıkarlar. Yıllardır yağlanmamış kapıyı açtılar. Koridorun sonuna doğru gittiler. Sonra bir an salonun başındaki kapı açıldı. Doğukan korkmaya başladı. Hulyas kabilesi bizi oraya davet ediyor. Hocam gitmesek olur mu?
Olmaz Doğukan. Buraya ne için geldiğimizi hatırla. Doğukan yutkundu. Korka korka ilerledi kapıya doğru. İçeri girdiler. Doğukan dondu kaldı. Doğukan, iyi misin? Burası kabuslarımda gördüğüm yer. Devam et, anlat. Doğukan, burada başlıyor kabus. Babam var, ben varım, bir kız var, dışarıya bakıyorum. Binlerce asılı beyaz giyinimli kadınlar. Doğukan ve Orhan Hoca camdan dışarı baktılar, aynı. Doğukan'ın kabusu gibiydi. O manzara gerçek olmuştu. Arkalarına baktılar, yaşlı ve iri yapılı biri eliyle gel işareti yapıyordu. Baba, seni çağırıyorlar Doğukan. Hocam ne yapacağız? Sana verdiğim muska hala yanında mı? Evet. Onu çıkar. Eline sıkıca tut. Babana doğru yaklaş. Yaklaşırken de Nas Felak surelerini oku. Doğukan hocanın tüm dediklerini yaparak babasına yaklaştı. Tam ona elini uzatacaktı ki yine o kadın Reçetini papalayıp yaslayarak babasını aldı, duvardan geçirdi. Herkes bir yere savruldu. O sırada duvarlardan kan akmaya başladı. Cam açılmıyordu. Orhan Hoca, Doğukan dışarı çıkıyoruz hemen. Doğukan ve Orhan Hoca hızlıca okulun dışına çıktılar, ancak dışarısı daha kötüydü. Okulun çıkış kapısında binlerce uzun boylu siyah varlık onları bekliyordu. Hemen okulun içerisine girdiler. Daha doğrusu adım atar atmaz dışarıda gördüklerinin aynısı okulun içinde de gördüler. Orada kalmışlardı. Geri okulun dışına çıkmaya karar verdiler. Tam çıkacaklardı ki okul kapısında kimler görseler beğenirsiniz. O sırada Fulya ve Firdevs Hanım da Kırklareli'ne Samandağ köyüne ulaşmışlardı. Köy bomboştu. Hiç kimseler yaşamıyordu, ancak köyün içerisinde kazma kürek sesleri geliyordu. Sese doğru ilerlediler. İleride bir ışık gördüler. Esselamun aleyküm. Bir anda bütün sesler kesilmiş ve ışık yok olmuştur. Kafasını salladı, sonra da Fulya'ya bakıp bizimle alay ettiler. Her neyse, abine de olmuştu. Kaybolmuş. Nerede? Koyun otlatırken ormana girmiş, geri dönmemiş. Şimdi seninle birlikte ormana gireceğiz. Sakın korkma. Çünkü onlar korkudan beslenir. Ormana doğru yavaş yavaş ilerlediler. Biraz derinliklere girince Firdevs Hanım burada bir şeyler yazıyor. Firdevs Hanım uzunca bakar. Nebati alfabesiyle yazılmış bir Türkçe cümle. Nebatice? Eski bir Arap dili. Kulyas kabilesi. İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda hakim olan cin kabilesi. Aynı zamanda en kalabalık cin kabilesi. Bu dilde konuşmaları veya mesaj vermeleri çok normal. Bizi daha derinlere çağırıyorlar. Haydi gidelim. Gitmesek olmaz mı? Korkma. Onlar korkudan beslenirler. Allah bizimledir. Fulya titreyerek adımlarını atar. Biraz daha derinlere indiklerinde ağaçların diplerinde çukurlar bulurlar. Çukurlara baktıklarında içinde insan kemikleri ve organları bulurlar. Etraf leş gibi kokuyordu. Bu koku bir anda gelmişti. Kafalarını kaldırıp etrafı kontrol ederken ileride bir mezarlık olduğunu fark ederler. Oraya doğru giderler. Mezar taşları artık belli olmaya başlamıştır. Garip bir şekilde tüm mezar taşlarının üzerinde İbrahim Köroğlu yazmaktaydı. Fulya mezarlardan birisine gelip eliyle dokundu. Abinin mezarı mı diye sorar. Fulya yavaş yavaş hıçkıra hıçkıra ağlayarak Firdevs Hanım'a doğru başını döndürür. Gözleri fal taşı gibi açılır ve çığlık atar. Çığlık atar çünkü Firdevs Hanım'ın tam arkasında uzun boylu siyah bir gölge, keskin pençeli ellerini ona doğru yavaş yavaş uzatmaktadır. Firdevs Hanım arkasını döner dönmez o siyah gölge garip sesler çıkartan kara bir yılana dönüşüverir. Önce yılana bakar Firdevs Hanım, sonra Fulya'ya. Fulya yerdedir ve aslında orada hiç mezarlık yoktur. Hatta arkalarında binlerce siyah gölge vardır. Arkalarına bakmadan Fulya'nın çığlıkları içerisinde kaçarlar. Kaçarlar ve kendileri için açılmış 2 adet çukura, daha doğrusu mezara düşerler. Peki mezarları kimler açmış? Olsalar beğenirdiniz. Doğukan'ın gözleri yavaş yavaş açılıyordu. Kendisine ne olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Okulun bir sınıfında elleri bağlı bir şekilde sandalyede oturuyordu. Tuzağa düşmüşlerdi. Orhan Hoca henüz kendine gelmemişti. O sırada içeriye elinde Arapça yazılı bir kitapla Davut amca girdi. Davut amca ya, ne oluyor burada? Çöz bizi de gidelim. Sizi çözer miyim ulan? Ben yıllardır bu anı bekliyorum. Seni tuzağa düşürmüşüm. Böyle bir an kaçırılır mı? Nasıl yani? Ya nasıl yani? Sence neden Topuk Çınar'a atandınız? Neden Ödemiş'in dağları arasında kimsenin bilmediği bir köye atandınız? Her şeyi planlamıştık. Büyüler, tılsımlar, çukur, yatak odası. Ben ve İhsan amcanlar. Yıllardır bugün için uğraştık. Bitirmediğimiz büyük kitabı kalmadı. En güvenlisinden en tehlikesine kadar. Peki neden? Ben size ne yaptım? Sen bana bir şey yapmadın. Allah'ın belası baban yaptı. Sevdiğimi elimden aldı. Hayır, bu gerçek olamaz. Şu an senin burada sandalyeye bağlanmış bir şekilde tuzağa düşmüş olman kadar gerçek. Davut amca etrafı tütsüler üfleyerek tılsımlar okumaya başladı. Daha sonrasında cebinden bir fotoğraf çıkarttı ve Doğukan'a gösterdi. Bak bu Ayşe. İşte babam bu kızı elimden aldı. Askerdim uzakta. Doğuda bir gün mektup geldi bana. Mektup normalden çok sonra elime ulaştı. Normal olarak. Mektup Ayşem'den gelmişti. Ayşe babanın müdürlük yaptığı okulda hademe olarak çalışıyordu. Mutlu bir şekilde açtım okudum. İki mektupta ne yazıyordu biliyor musun? Hayır. Müdür bana tecavüz etti yazıyordu. Askerlikten kaçıp köyüme döndüm.
Ben geri döndüğümde Ayşe kendini asmıştı, ölmüştü. Senin baban onu elimden aldı Doğukan. Peki sonrasında ne oldu? Ayşe'nin annesi babana büyü yaptı ama büyü Ayşe'yi vurdu. Ayşe'nin Suliyeti okulda dolaşmaya başladı. Sonra Ayşe'nin Suliyeti babanı bir cuma gecesi yakaladı. Onu okulun duvarlarına vura vura öldürdü. Sınıfların duvarlarına bak. Bak, bunlar Ayşe'min babanı öldürürken yaptığı izler. Benim için gurur kaynağı. Ben hiçbir şey yapamadım. İntikam alamadım. İntikam alabilmek için bugünü bekledim. O yüzden bırak doya doya intikamımı alayım. Yere çember çizdikten sonra kapıya doğru ilerledi Davut amca. Orhan Hoca'yı bırak. Onun bir suçu yok. Yok, kurunun yanında yaş dayanar. Cehennemde görüşürüz Doğukan. Der ve kapıyı kapatıp dışarı çıkar. Bir süre sonra etrafta siyah siyah gölgeler görünmeye başlar. Orhan Hoca o sırada kendine gelir. Hazırlıksız yakalanmıştır. Ne yapacağını şaşırmıştır. Aklına gelen bütün duaları okumaya başlar. Ancak karşısında baş edemeyeceği kadar güçlü bir Kulyas ordusu vardır. Hulya ve Firdevs Hanım için de durumlar aynıydı. Tuzağa düşmüşlerdi. Hulya'nın gözleri açıldığında karşılarında ellerinde kazmalar ile Hatice teyze ve İhsan amca duruyordu. Günaydın. Keşke uyanmasaydın. En azından acı hissetmezdin. Hatice teyze ne diyorsun? İntikam diyoruz Hulya. Ağabeyinin intikamı. Abim mi? Abim size ne yaptı? Ne yapmadı ki? Evladımızdan etti bizi. Senin abin. Hayır, abim böyle bir şey yapmaz. Bal gibi de yaptı Fulya. Abim bir katildi, psikopattı, ruh hastasıydı. Köyde bir gün çocuklar kaybolmaya başlamıştı. Çocuklarımızı geceleri yattıkları yataklarda bulamaz oldu. Sonra bizim oğlumuz da kayboldu. Köylüler için İbrahim'den şüpheleniyorlardı. Çünkü abin gecenin bir yarısı ormana korkmadan giriyordu. Bir gece köylüler abini takip ettiler. Abin yine ormana ilerliyordu. Köylüler peşinden gitti. Abin bir yerde duraksadı. Eğilip çukurlarda bir şeyler yaptı. Sonra ormanın içerisinden gelen beyaz bir ata binip ormanın derinliklerine doğru gitti. Köylüler o çukurlara gittiklerinde o zamana kadar kaybolmuş olan tüm çocukların eşyalarını, daha kötüsü her biri parçası birbirinden ayrılmış cesetlerini buldular. O cesetlerin arasında oğlumun da cesedi vardı. Sen bu acının ne olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorsun ama ben sana bu acıyı da yaşatacağım. En azından sen ölene kadar. Düşünsene, sen bu yolculuğa çıkarken oğlun Arif'i kime emanet etmiştin? Evet değil mi? Bize emanet etmiştin. Biz buradayız. O zaman Arif nerede? Sence bunun cevabını düşün. Ben de o görevimi yerine getireyim. Hatice teyze ile İhsan amca bazı tılsımlar okuyarak üstlerine toprak atmaya başlarlar. Tam son toprağı atarlarken İhsan amca cehennemde görüşürüz Fulya der ve tam o sırada bir silah patlar. Firdevs Hanım yavaş yavaş gözlerini açmaya başladı. Hastanedeydi, şanslıydı, kurtulmuştu. Yanındaki yatağa baktı, Fulya o yatakta yatıyordu, mutlu olmuştu, kurtulmuşlardı. Ettiği dualar işe yaramıştı. Ne zaman işe yaramamıştı ki zaten. Hemşire içeriye güler yüzle girip, günaydın efendim. Teşekkür ederim. Fulya'nın durumu nasıl? Sakin olun. O da iyi. Şu anda uyuyor. Dinlenmesi lazım. Ağır bir darbe almış. Onu biraz misafir edeceğiz. Tedavisi biraz sürecek. O sırada içeriye polisler girer. Yanlarında orta yaşlı şapkalı bir adam vardır. Günaydın efendim. Eğer mümkünse bir sorgu yapacaktık ama kendinizi iyi hissediyor musunuz? Evet, tabii ki. O zaman sorguya başlayabiliriz. Olayı bize en başına anlatır mısınız? Issız bir köyde ne arıyordunuz? Firdevs Hanım biraz düşünür. Oraya cinler yüzünden gittik dediği zaman alay konusu olmaktan korktuğu için şöyle bir cevap verir. Orası Fulya'nın köyüydü. Yolumuzun üstünde olduğu için uğramak istedik. Ancak bu bir tuzakmış. Fulya'ya borcu olan bir aile onu ve beni bir şekilde bayılttı. Sonrasını hatırlamıyorum. Peki bu kişi onlardan birisi miydi? Hayır, bu kişiyi hiç görmedim. Polisin yanındaki adam, dedim ya polis bey, ben bu Fulya ile aynı köydeyim. İkimiz de Samandağlıyız. Fulya ne zaman uyanır hemşire hanım? Uyuyalı bayağı oldu. Her an uyanabilir. Peki biz dışarıdayız o zaman. Uyanınca bir zahmet bizi çağırırsınız. Pekala. Polisler dışarı çıkar. Hemşire de biraz sonra dışarı çıkar. Siz kimsiniz? Ben Fehmi. Bizi sen mi kurtardın? Fehmi kafasını sağlar. Peki ama nasıl? Polislere söylemeyin ama köyde defini arıyordum. Sonra sesler duydum. Polisler de ışığı feneri kapatıp saklandım. Ses çıkarmadım. Sonra siz ikinizi gördüm. Aldırış etmedim. Sonra bir çığlık sesi duydum. Koştum yardıma baktım ki 2 yaşlı var. Daha sonra ellerinde kazma kürekle çukura toprak atmaya başladılar. Amca cehennemde görüşürüz Fulya deyince yanımda taşıdığım silahla bir el ateş ettim. Beyaz bir ata binip ormana doğru kaçtılar. Ben de o aceleyle orada bıraktıkları kazma kürekle orayı kazdım. Sizi buldum. Çıkarttım. Hızlıca arabamla en yakın hastaneye getirdim sizi. Polislere haber verdim. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Amin. Cümlemizin. Firdevs Hanım eliyle telefona uzanır. Hemen Orhan Hoca'yı arar. Orhan Hoca açmaz. O sırada Fulya uyanır. Günaydın. Kurtulduk. Evet Fulya, kurtulduk. Bak eğer polisler sorarsa Samandağ senin köyün. Yolumuzun üstüydü. Biz de o köye uğradık.
Yalan mı söyleyeceğiz? Eğer gerçeği anlatırsan iş çok uzar. Pekala. Büyüden kurtulduk mu? Aslında büyüden çok daha önce kurtulmuşuz. Samandağ ve Geverek köyleri sadece cinlerin İhsan amca ve Hatice teyze ile bize oynadığı bir oyun. Amaçları bize tuzağa düşürmekti. Başarılı da oldular. Cin, büyü, bilmesen daha iyi olur Fehmi. Bence de çok şeyimdir o konularda. Ne? Korkak işte. Bu arada beyefendi kim? Bizi kurtarıp hastaneye getiren kişi. Allah sizden razı olsun. İhsan amca ve Hatice teyzenin cesetleri bulundu mu? Onlar beyaz bir atla ormanın içine doğru kaçmışlar. Ben silah sesi duymuştum. Korkup kaçsınlar diye ben ateş ettim. Sonra kaçarken orada bıraktıkları kazma kürekle sizi kurtardım. Tekrar Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Acaba Doğukan ne yaptı? Aradım açmadılar. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Hemşire içeri girer. Günaydın Fulya Hanım. Nasıl hissediyorsunuz? İyi gibi. Hemşire önce Fulya Hanım'ı daha sonra ise Firdevs Hanım'ı kontrol eder. Firdevs Hanım sizin durumunuz gayet iyi. Yarın taburcu olacaksınız. Ben sizi biraz daha aramızda misafir edeceğiz. Firdevs Hanım sizinle biraz gezinti yapacağız. Hemşire ve Firdevs Hanım hastanenin etrafına bir tur atarlar. Bu sırada polisler Fulya'yı sorgulamaktadırlar. Firdevs Hanım sandığımdan daha kuvvetlisiniz. Yarın sapasağlam taburcu olacaksınız. İsterseniz gidip dinlenebilirsiniz. Firdevs Hanım gidip yatağına yatar. O sırada Fulya'nın sorgusu bitmiş, Fulya çoktan uyumuştur. O da kafasını yastığa koyar ve uyur. Ertesi sabah uyandığında Fulya ile vedalaşır. Bana bak, gözün hiç arkada kalmasın. Arif'e çok iyi bakacağım. Onu benim için öp. Firdevs Hanım kafasını sallar dışarı çıkar. Hastanenin çıkış kapısında Fehmi ile karşılaşır. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Taburcu mu oldun? Evet, şimdi yolculuk eve. Ev nerede senin? İzmir. Ben de Manisa'ya gideceğim bugün. Önce seni İzmir'e bırakırım, sonra da Manisa'ya geçerim. Sağ olasın, arabam var. Olmaz, daha yeni taburcu oldum. Çok riskli. İyi madem, dur şu arabanın anahtarlarını Fulya'ya bırakayım. Sen ver o anahtarları, ben hem Fulya'yı göreyim hem de anahtarları bırakayım. Fehmi yukarı çıkar, 15 dakika sonra geri gelir. Hadi o zaman yola çıkalım Allah'ın izniyle. Yola çıkarlarken yolun yarısında Firdevs Hanım'ın telefonu çalar. Arayan Orhan Hoca'dır. Selamun aleyküm Firdevs. Aleykümselam. Ne oldu? Nasılsınız? Biz iyiyiz. Ben şimdi yoldayım. Bir yerlerde buluşmamız lazım. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ben taburcu oldum ama Fulya hala hastanede. Ama iyi, bilinci yerinde. Doğukan da aynı şekilde. Çok kötü tuzağa düştük. Biz de. Allah'ıma şükürler olsun ki oraya define arayan biri bizi kurtardı. Nasıl kurtuldunuz? Nas felak ayetel kürsü. Eğer Doğukan muskasını düşürmeseydi her şey daha iyi olabilirdi. Bizim acilen Topuk Çınar'a geri dönüp Arif'i kurtarmamız lazım. Şu an Arif'in evde hiç bilmiyoruz. İzmir'e ne zaman ulaşırsın? Birkaç saat sürer. Şu an Çanakkale'deyim. Sen Manisa'ya gel. Oradan buluşuruz. Devam ederiz. Oradan yola. Ben şu an zaten Manisa'dayım. O zaman sen Ulu Park'a gel. Orada buluşuruz. Tamam o zaman. Esselamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Fehmi, Manisa Ulu Park'a beni bırakabilir misin? Fehmi, tamam der. Fehmi Firdevs Hanım'ı Ulu Park'a kadar götürür. Fehmi Allah senden razı olsun. Çok sağ ol. Önemli değil. İnsanlık görevimiz. Firdevs Hanım arabadan iner ve Orhan Hoca'yı aramaya başlar. Orhan Hoca parkın içine bir bankta oturmaktadır. Firdevs Hanım'ı görünce yerinden kalkar ve yanına gider. Hoş geldin. Hoş bulduk. Araban nerede? Hiç zaman kaybedemeyiz. Arif'i bulmamız lazım. Tamam. Hemen çıkın oradan. Firdevs Hanım ve Orhan Hoca arabaya binerler. Başlarlar Ödemiş'e doğru yolculuğa. Sen nasıl geldin buraya kadar? Bizi kurtaran çocuk Fehmi getirdi beni buraya. Manisa'da işi varmış. Seni İzmir'e bırakırım. Oradan da Manisa'ya dönerim demişti. Allah ondan razı olsun. Fulya iyi demiştin. Fulya iyi. Yakında taburcu olur o da. Allah'ım ikisine de şifa versin. Siz ne yaptınız? Fulyas kabilesiyle anlaşıp bizi tuzağa düşürdüler. Sonra iki mezar açıp bizi oraya gömmüşler. Ben o sırada kendimde değildim. Fulya'nın anlattığına göre böyle. Fehmi nasıl kurtarmış sizi? Biz köye girdiğimizde o çoktan köydeymiş zaten. Bizi polis sanıp saklanmış. Fulya siyah gölgeler görünce çığlık attı. O da bir şeyler oluyor diye bizim olduğumuz yere gelmiş. Bir şeyler olduğunu anlayınca da ateş açmış havaya. Bunlar da korkup kazmayı küreği bırakıp kaçmışlar. Bizi gömüldüğümüz yerden çıkartıp en yakın hastaneye getirmiş. Gecenin bir yarısı ıssız köyde ne arıyormuş? Define için gelmiş. Silahı da vahşi hayvanlar için taşıyormuş. Uzun süren bir yolculuğun ardından Ödemiş'e gelirler. Köy yolunda ilerlerler. Köy dağların arasında olduğu için köy yolu yokuştur. Yokuş yukarı her araba kolayca çıkamaz. Köy yolunda tam da yokuşun önünde bir araba stop etmiş, bir şekilde beklemektedir. Yardım etmek için aşağı inerler. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırdır, bir sorun mu var arabada? Evet, düz yokuşu çıkarken stop etti, çalıştıramadı. Dur bir de biz deneyelim. Orhan Hoca tam arabayı ittirecekken arkadan genç bir kadın sesi duyulur. Genç adama bir şeyler sorar. Genç kız, Timur, bu eniştemin ablası değil mi ya? Timur, olur mu Damla ya? Değildir. Damla. Anne baksana plakası aynı Ece. Bilden Hanım. Ay vallahi bu Doğukan'ın arabası. Firdevs Hanım.
Fulya'nın eşi Doğukan'ın mı? Vildan Hanım. Evet, bizim damat Doğukan'ın. Biz onların komşularıyız. Topuk Çınar'dan bizim arabamız yoktu da onlardan rica ettik. Sağ olsunlar, onlar da bizi kırmayıp verdiler arabayı. Şimdi İzmir'deki akrabaları ziyaretlerinden dönüyoruz. O sırada yan tarafta bulunan bahçeden bir ses gelir. Bahçıvan. Yardıma ihtiyaç var mı? Bir arabamız stop etti de onu çalıştırmaya çalışıyoruz. 1 dakika diyerek bahçesinden çıkar. Arabanın önüne gelir ve kaputu açar. Kaputtan dumanlar gelmektedir. Araba stop falan etmemiş. Merak etmeyin, 10 dakikaya hallederiz der ve evine gider. Arif'im nasıl? Alışabildi mi buralara? Firdevs Hanım ve Orhan Hoca endişelendirmemek için soruları geçiştirirler. 5 dakika geçmeden bahçıvan elinde alet edevat ile geri döner. 2-3 dakika içerisinde motoru halleder, tümür arabayı çalıştırır. Allah sizden razı olsun. Amin. Cümlemizden inşallah. Usta, borcumuz ne kadar? Estağfurullah, ne borcu? Biz Allah rızası için yaptık. Olmaz usta, al sen şunu. Sadaka niyetine. Onun yerine gelin evde sıcak çayımızı için. Hanım daha yeni yapmıştı zaten. Vallahi çok iyi olur. Firdevs Hanım ve Orhan Hoca hiç istemeseler de içeri girer, çay içilir. Firdevs Hanım ve Orhan Hoca çok geç olmadan kalkmak isterler. Hayırdır yahu, ne bu acele? Evde çocuklar bekliyorlar. Hangi köy bu? Topuk Çınar. Yalan söylemeyin be, yalan söylemiyoruz. Ufak atında civcivler yesin. Ufak Çınar terk edileli yıllar oldu. Ben de o köydenim. Kimse yaşamıyor artık o lanetli köyde. Nasıl yani? Zamanında o köyde cadılar yaşıyordu. Kara büyü falan yapıyorlardı. Biz de ses çıkarmıyorduk. Sonra köyde yılan derili, gözleri oyulmuş ama canlı, yaşayan bebekler doğdu. Ondan da sonra cadıların yaşadığı evler bir anda bir sabah alev aldı. Cadılar cayır cayır yandı. Biz de köyü terk etmek zorunda kaldık. Hulyaslar gelmiş köye. Ama kaç yıl önce. Şimdi kimse yerini bilmiyor Topuk Çınar'ın. Nasıl olabilir yahu? Rübbeyde diyorlar o köye. Artık kimse yaşamıyor. Daha demin de itfaiyeler, polisler geçti bu yoldan. Rübbeye gidiyorlarmış. Köy alev altında kalmış. Tamamı mı? Köy üst kısımları yanmış. Alta sıçramamış. Firdevs Hanım Arif der. Ve oradaki tüm herkes dışarıya çıkıp arabalarına atlar. Orhan Hoca önde, Tümür arkadan Topuk Çınar'a doğru ilerlerler. Topuk Çınar'a namı değer Lübbey köyüne gelirler. Normalde Topuk Çınar'a hoş geldiniz yazan tabela yerine köye girişler tehlikeli ve yasaktır yazısı asılmıştır. Polislere durumu izah edip hem de polislerden izin alıp köye girerler. Hemen evi bulup içine girerler. Aslında ev göçük bir haldedir. Her adımda attığında tahtlardan ses çıkmaktadır. Küçücük evin içerisinde herkes Arif arar. Ne bahçedeki çukurda ne de yatak odasında Arif yoktur. O sırada Damla yerdeki bir şeye baka kalır. Bu şey odur, düğün davetiyesidir. Damla Timur düğün davetiyesi. Onlar davetiyeye bakarken polis içeri girer. Siz küçük bir çocuk arıyordunuz değil mi? Vildan Hanım ağlamaklı bir sesle evet adı Arif. Sizi dışarı alacağım. Evden dışarı çıkarlar, Arif oradadır. Evet, Arif bulunmuştur. Hem de sağ salim bir haldedir. Herkes Arif'e sarılır, onu öper. Arif teyze, annemle babam nerede? Şeyde tatlım. İzmir'de Demet teyzenin yanındalar. Ha, oradalar işte. O sırada dürümcü Necmi Usta oraya gelir. İyisin değil mi Arif'im? İyiyim Necmi amca, sağ ol. Arif'i sağ salim bize teslim eden Necmi Usta'ydı. Allah sizden razı olsun. Ne demek, insanlık görevimiz. Haberlerde duydum yangın. İhsan bana söylemişti. Arif köyde bir şeyler okursa ona bakarsın diye. Yangın çıkınca koşarak geldim Topuk Çınar'a. Çok sağ ol Necmi Usta. Allah senden 1000 kere razı olsun. Cümlemizden. Ben dükkana geri dönüyorum o zaman. Hoşça kalın. O zaman biz de anne ve babayı görmeye gidelim. Nasıl gideceğiz? Birisi Giresun'da, birisi Kırklareli'nde. Doğukan beni aramış. Geri döndüm. İyileşmiş, Kırklareli'ne varmış bile. Fulya da iyileşince geri döneceklermiş. Ablamın Kırklareli'nde ne işi var? Yolda anlatırız. Çok uzun hikaye. İyi, tamam o zaman. Damla, şimdi anneyle babaya gidiyoruz. Saatler süren yolculuğun ardından sapasağlam Kırklareli'ne ulaşırlar. Doğukan ve Fulya'yı ziyaret ederler. Hayatlarının geri kalanını mutlu, dertsiz ve tasasız bir şekilde yaşarlar. Kişilere ne oldu peki? Doğukan, Fulya ve Arif hayatlarının geri kalanını mutlu bir şekilde yaşadılar. Firdevs ve Orhan Hoca bu zorlu mücadele onları yıldırmadı. Evleri bereketlendi, köyleri bereketlendi. Damla Timur 4 Eylül tarihinde görkemli bir düğün ile dünya evine girdiler. Vildan, hayatı normal, eski şeklinde devam etti. İhsan ve Hatice, o geceden sonra kendilerinden hiçbir haber alınamadı. Hala kayıplar. Hala kayıplar listesinde adları yazılıdır. Davut amca, Kulyas Çin kabilesi ile yaptığı anlaşmaya uymadığı için Kulyas kabilesi tarafından Azazil yokuşu yöntemiyle Berzah alemine alındı. Eskişehir'de daha sonra yaşamaya başladığı evi ise sebebi bilinmeyen bir yangın nedeniyle kül oldu.